going to have to read some of these scriptures, and today will be a little different than it was last week. Bu hafta PowerPoint hazırlayamadım. Birlikte okuyacağız ayetleri. Ama geçen haftadan biraz farklı olacak bu haftaki görüşmemiz. First, I want to say hello on behalf of our pastor and First Lady. They're doing well. They wanted to say hi. Pastor Robinson ve eşi sizlere çok selam söylediler. They are traveling right now to different churches every week, trying to tell people in America what we do here and trying to find us some support. Şu anda Amerika'da her hafta başka bir kiliseye gidiyorlar onlar. Bizlere burada yaptığımız hizmet için yardım aramaya çıktılar. So I want to talk about a topic that I wasn't sure was the right one until I came here and realized that it was. Buraya gelene kadar doğru olduğundan emin değildim bu konuşmak istediğim konunun ama buraya gelince fark ettim. Because we have already read some of the scriptures that I will talk about. We've already talked about some of these topics. Çünkü konuşacağım ayetler hakkında zaten biraz bahsettik. Do we remember the time that Jesus freed us from our previous life? We weren't all born Christians. Some of us got this later. Hepimiz Hristiyan olarak doğmadık. İsa'nın hayatımızda bize özgür kıldığı zamanı hatırlıyor muyuz? Bizi nasıl kurtardığını. I remember that day very well, and I don't think I can ever forget it. It was a feeling I've never had before. Ben o günü çok iyi hatırlıyorum. Unutacağımı hiç sanmıyorum. Çünkü hiç böyle hissetmemiştim. That feeling that no one else has ever been able to give us before. That some of us cannot even define it with words. Hiç kimsenin bize vermediği bu duygudan bahsediyorum. Ve hatta bazılarımız kelimelerle bunu anlatamayız bile. Try to remember how it felt that day. O gün nasıl hissettiğinizi hatırlamaya çalışın. Try to remember how it felt the day you were baptized in Jesus' name. İsa Mesih'in adıyla baptiz olduğunuz günü hatırlamaya çalışın. Try to remember the day you received the Holy Ghost. Kutsal Ruhun armağanını aldığınız günü hatırlayın. The day you realized that everything was forgiven. That everything was clear. Her şeyin affedildiği, her şeyin pak kılındığı gün. İşte o günü hatırlayın. The day that fear and doubt of what will happen next to me finished. Remember that day. Korku ve şüphe, bana daha sonra ne olacak korkusunun ve şüphesinin bittiği günü hatırlayın. Bible says, perfect love casts out fear. Kutsal kitap mükemmel sevgide varsa korku yoktur der. So if someone made us feel that way, we would love them too, wouldn't we? In our world. Yaşamımızda birisi bizi böyle hissettirirse biz de onları sevmez miydik? Most of us even would want to marry that person. That will be the love of our life for the rest of our life. Çoğumuz bizi böyle hissettiren kişiyle evlenmek ister. Hatta ömrümüzün sonuna kadar aşkımız olacak diye bekler. So let's talk about love of Jesus. First love. O zaman İsa'nın sevgisinden, ilk aşkımızdan bahsedelim. You know, most people say, oh, if you love me, don't tell me, but show me that you love me. Words are not enough. I want to see actions behind your words that you love me. Çoğu kişi der ki, eğer beni seviyorsan, söylemen yeterli değil. Herkes söyleyebilir. Bunu bana göster. Sözler değil, kelimeler değil, ben eylemler istiyorum der. Do something for me. Give me something. So that I can measure your love in a relationship in this world. Bana bir şey ver. Benim için bir şey yap ki sevginin ölçüsünü bileyim. Then some of us would give flowers, gifts, and many different things to the one we love, not knowing if they love us back. But unfortunately, after a while, these things stop. Bazılarımız çiçek alırız, hediye alırız sevdiğimiz kişiye. Bizi sevsinler ya da sevmesinler. Ama maalesef bir zaman sonra
Bu hediyeler bu çiçeklerde azalır ve biter. We will read from John 3:16. Yuhanna 3:16'dan okuyacağız. So the gifts stop after a while, but Bible says, for God so loved the world and everything in it, including me and you, that he gave his only begotten Son, his flesh, that whosoever believeth in that flesh should not perish, but have everlasting life. Diyor ki, çünkü Tanrı dünyayı, yani sizi, beni, içindeki her şeyi o kadar çok sevdi ki biricik oğlu bedenini verdi. Öyle ki bu bedene iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. God gave the last thing we would consider giving in a relationship as the first thing in his love for us. Bir ilişkide vereceğimizi düşündüğümüz en son şeyi Tanrı bize olan sevgisinde ilk olarak verdi. Before some of us even knew him or even accepted him, he gave this to us. Bazılarımız onu tanımadan önce, onu kabul etmeden önce o bize bu sevgiyi ve bu armağanı verdi. He gave his flesh to be a perfect sacrifice for our sins. Bizim günahlarımız için mükemmel kurban olsun diye bedenini verdi. He loved us so much and still does. Bizi o kadar çok sevdi ki ve hala seviyor. So let us love him back. The one that loved us before we were even worth loving. O zaman biz daha sevilmeye değmezken bizi seveni gelin biz de sevelim artık. You know, I thought that I had loved people before. But after loving Christ and reading his word, I realized that love that I knew before was not true. And I was able to redefine love according to his word in 1 Corinthians chapter 13. Ben daha önce aşık olduğumu düşündüm çok. Buna inandım. Ama Mesih'i tanıdıktan ve onun kelimelerini de okuduktan sonra fark ettim ki önceden bildiğim aşk, sevgi gerçek değil. Onun sözüne göre 1. Korintiler 13. konuda yazdığına göre sevgiyi ben tekrardan tanımlayabildim. Now I'm trying to love him first, like he loved me. Ve onun beni ilk sevdiği gibi ben de onu sevmeye çalışıyorum. 1 John 4:20 says this. If a man say, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he can see, how can he love God whom he cannot see? 1. Yuhanna 4:20. Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevemeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez. So who is my brother? Who am I supposed to love? O zaman kardeşim kim? Kimi sevmeliyim? Bible speaks about love one another. Kutsal kitap birbirinizi sevin der. So do we have anyone in our lives that we have anger, hatred kind of feeling towards, that we just cannot seem to forgive? Peki hayatımızda affedemediğimiz, sinirlendiğimiz, nefret ettiğimiz, böyle düşünceler beslediğimiz kimse var mı şu anda? Well, and after this, do we still say we love Jesus? Öyle bir kişi olduktan sonra biz hala İsa'yı seviyoruz diyor muyuz? Let us not be hypocrites with our words. Sözlerimizle bu duruma koymayalım kendimizi. We just read that if you love God, that whom you don't see, how do you love someone, you know, that you do see? How do you not love someone you do see? Biraz önce okuduk ki gördüğün kardeşini sevmeyen görmediğin Tanrı'yı nasıl sever? He gave his life for his love for you. And he asked you to love others for him. That's an easy trade. No one would do that for us. Bize olan sevgisi için yaşamını verdi ve karşılığında sadece dedi ki siz de gidin herkese benim sevdiği gibi sevin. Bu aslında çok basit bir şey.
bir yaşam karşılığı tek yapmamız gereken sevgiyi vermek. 1 John 4:7 says, "Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God and knows God." 1. Yuhanna 4:7 der ki, sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Now, have we all been in love before? Evet. Yes? Everybody love somebody, raise your hands. Hiç aşık olan oldu mu aramızda? Evet. Well, let's look at some of the examples of people we fell in love with. Aşık olduğumuz insanların bazı örneklerine bakalım. This may not be applicable for everybody, but I'm just gonna talk about a portion of this. Herkese uygun olmayabilir ama bir parçasından bahsedeceğiz. We fell in love hoping that they would love us back. Bizi seveceklerini umut ederek aşık olduk bazen. Or they love us as much as we love them maybe. Belki bizim onları sevdiğimiz kadar severler dedik aşık olduğumuzda. Sometimes we didn't even know if they loved us back, but we loved them anyway. Hoping that they will love us later. I can change them. They'll love me. Bizi sevdiklerinden emin olmadık onları sevdik. Dedik ki sonra değişir. Ben onları değiştiririm. Onlar beni sevebilirler dedik. But if we really love them, then we did everything that we can do to please them also. Eğer onları gerçekten sevdiysek, mutlu etmek için elimizden geleni yaptık. We even changed some of our habits, some of our likes, some of our dislikes, so that they would love us back. Onlar bizi sevsinler diye bazı huylarımızı değiştirdik. Sevdiğimiz, sevmediğimiz şeylerden vazgeçtik ki birlikte olalım diye. Oh, I dated a smoking lady once, and I don't like smoking. And she knew that. And for me, she would not smoke around me. But I never asked her to quit. But that was her choice. So, it is always our choice to give certain things for our love. Sigara içen biriyle birlikteydim daha önce. Biliyordu benim sevmediğimi. Bildiği için yanımda içmemeyi o tercih etti. Ama diyorum ki, sevgimiz için bizim tercihlerimizi yapacağımız şeyler. We started giving sacrifices from our daily lives to be able to make these relationships work with the people we love. The things we even thought we would never give up, some of us has done that. Anyone here has done it? I've done it. Hayatımızdan bazı şeylerden fedakarlık ettik ki aramızdaki ilişkiler güzel olsun diye. Hatta hayatta yapmayacağımız dediğimiz şeyleri bile bazılarımız yaptık. Because we were in love. We wanted to prove it the way we knew how to. Çünkü seviyorduk ve bunu ispat etmek istedik. And sometimes all these efforts turned out great with something in return. Sometimes it didn't. Bazen bu eylemlerimizin karşılığında güzel sevgiyi, aşkı bulduk ama bazen bulamadık. So what kind of love does God have for us? O zaman Tanrı'nın bizim için nasıl bir sevgisi var? Wouldn't you love someone that you knew that they loved you first, unconditionally, and they did so much for you? Wouldn't you love that person? Sizi ilk sevdiğini bildiğiniz, sizin için her şeyi şartsız yapacağını bildiğiniz birisini sevmez miydiniz? Isn't that the kind of love that would be just amazing? That there is no fear to get in that relationship because you know that they already love you. Böyle bir sevgi mükemmel olmaz mıydı? Korkusuz olmaz mıydı bunun içine girmesi? Çünkü biliyorsunuz ki karşınızdaki zaten sizi seviyor. Artık sevilmeme korkusu bu ilişkinin içinde. 1 John 4:19 says, "We love him because he first loved us." 1. Yuhanna 4:19 der ki, biz onu seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi. So let's compare some of these to our carnal relationships.
Dünyasal ilişkilerimize bunu biraz karşılaştıralım. We are human. We like asking for things. You know, ladies like flowers and gifts every now and then. And guys like good words to hear appreciations from the words of mouth of the ladies. So biz insanız. Bir şeyler istiyoruz. Yapımızda bu var. Bayanlar hediyeler severler, çiçekler severler. Erkekler de yaptığımız işlerin karşılığında güzel kelimeler duymayı severiz. And we don't like it if we don't receive some of the things that we expect. Ve beklediğimiz bazı şeyleri elde etmediğimiz zaman hoşumuza gitmez. In our relationships, some things we ask and we don't receive. Sometimes we hurt the reasons, you know, such as, oh, I'm so tired. I have a headache. I can't do that. We don't have money. Sorry, I love you, but not this time. We didn't get our things that we wanted. Bazen şu bahaneleri duyduk. Çok yorgunum, başım ağrıyor, halim yok. Seni seviyorum ama bu sefer değil, bir dahaki sefere belki yaparım. But we're here to talk about love of God. Let's see how He loves us. John 14:14. Biz burada Tanrı'nın sevgisinden bahsediyoruz. Bakalım O bizi nasıl seviyor. Yuhanna 14:14'ü okuyacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. If you shall ask anything in my name, I will do it. That's an amazing promise. Now that doesn't mean I'm going to ask for flowers to be delivered every week and expect that. There is a condition in there also in the Bible that says, according to His will, that He will give it. O zaman ne dilerseniz veririm dediğinde çiçek isteyip her hafta beklemeyeceğiz kargoyu. Kutsal kitapta bir de şart var. Onun iradesine göre istediğimiz her şeyin olacağını biliyoruz. So what kind of love should we have for this person that loves us? First, gives us what we need according to His will because He knows what is good for us. So how do we love this person? Peki bizi ilk seven, iradesine göre bizi bizden daha iyi tanıyan ve bize her şeyi veren kişiyi biz nasıl sevmeliyiz? Mark chapter 12 verse 30. And thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. Markos 12:30. Tanrı'nı bütün yüreğinle seveceksin. Bütün canınla seveceksin. Bütün aklınla seveceksin. Ve bütün gücünle seveceksin. İşte ilk buyruk bu. So this is how we love God. We put Him first in everything. İşte Tanrı'yı böyle seviyoruz. Her şeyde önceliği ona vererek. So God gave us this awesome gift, this amazing feeling in the beginning, and we fell in love with Him. And we walked with Him. We spent time with Him. We gave Him gifts of our praise, gift of our thanks and our prayer. Tanrı bize çok iyi şeyler yaptı. Bu duyguları verdi. Onu çok sevdik. Onunla birlikte yürümeye başladık. Övgülerimizi ona hediye olarak sunduk. Şükranlarımızı ona hediye olarak sunduk. But at the end, did we stay with that love? Or did we give up? Peki bu sevgiyle devam mı ettik, vaz mı geçtik? You know, relationships in the world, they don't all work out. Dünyadaki ilişkilerin hepsi her zaman güzel olmuyor. Sometimes, no matter how much they loved in the beginning, and as real as it may have been, they break up afterwards. They separate, which is not according to God's will. Bazen birbirlerini ne kadar severek başladılarsa da sonradan ayrılıyorlar, boşanıyorlar. Ve Tanrı'nın isteği bu değil. And when this happens, sometimes you think, can I have her back? What can I do? Will she forgive me for my mistakes? I was wrong. Will she take me back? O zaman düşünürüz ki onu geri alabilir miyim? Ne yapabilirim? Hatalarımı affeder mi acaba bu kişi? Tekrar benimle birlikte olabilir mi? Can she accept me for who I am today and let go of everything that I've done to hurt her? Bugün kim olduğumu kabul edip onu üzmek için yaptığım her şeyi affedebilir mi?
Unfortunately, we don't always know the answer to that in a carnal relationship. And sometimes we still try to get back with them. Maalesef dünyasal ilişkide bu cevabı bilmeden hala o insanlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. And sometimes it turns out good, sometimes bad. Bazen iyi olur, bazen kötü. But our relationship with God is totally different. Because we know that He wants us back. We know that He will forgive us and clean our doings for us again. İşte Tanrı'yla olan ilişkimizde de şunu biliyoruz ki o bizi geri istiyor zaten. Bizi seviyor ve bizi affedebilecek. Yaptığımız hataları tekrardan silebilecek. Now a person, when you get back with them, they'll tell you they forgave you. But they'll never forget. There may be time years later, they might remind you the mistake that you did. And it would hurt. Dünyasal ilişkide seni affediyorum diyebilir bu kişi. Beraber olursunuz tekrardan. Ama unutmayacaktır. Gün gelir 3 yıl 5 yıl sonra hatırlatır size yaptığınızı ve üzülürsünüz. But with God we have that freedom of coming back with clean slate. That He won't even remember. That He said He will throw it into the sea of forgetfulness and it will not come back to Him. So we don't have to fear going back. Ve tarihe geldiğimizde bizi bunları hatırlatmayacağını biliyoruz. Çünkü kutsal kitap diyor ki unutma denizine atacak bu duyguları ve bir daha hatırlamayacak asla. O zaman geri dönme korkumuz olmamalı. If we got away from our love, we would hurt, we would cry. We would feel the emptiness in us somewhere, in our spirit, in our heart, that nothing else can fill. We've all had broken relationships. We felt something similar to that. Eğer aşkımızdan uzak kalırsak canımız yanar, ağlarız. İçimizde, kalbimizde, ruhumuzda bir boşluk olur. Ve bu boşluğu hiç kimsenin dolduramayacağına inanırız. Bir yerde yaşamımızda bunu yaşadık. I'm not talking about the ones we said we loved, but after they left, we found somebody else. There's been those too. Bazı sevgililerimiz, aşkımız oldu. Dedik ya onları o kadar çok seviyoruz ki. Ama bittikten sonra neyse sıradaki gelsin diyebildiğimiz sevgiden bahsetmiyoruz. If you really love someone, you can't let them go easy. Usually in time you will realize that they don't want you back no matter what you've done, then this will hurt more. But again, that's how you can start letting go. Çok sevdiğin birisini terk ettiğinde kolay kolay bırakamazsın. Zamanla fark edersin ki onlar sen ne yapsan da seni geri istemiyorlar. İşte bunu fark ettiğin zaman bırakmak zorunda olduğunu hissedersin. Ve işte ayrılığın acısı o zaman içinize oturur. So the pain of separation will sink in that day when you realize you can't get back. And that's when finally you let go. Ama İsa ile olan her şey bu dünyaya ait değil. Bunu biliyoruz. But we know things of Jesus is not according to this world. So these experiences are not going to be lived with the spiritual love we have from Jesus Christ. So the expectations cannot be of this world also, of this love. Even if you leave Him, He still loves you more than ever. He still wants you back, waiting for you to make that decision. Bu dünyaya ait olan beklentileri İsa ile olan sevgimizde, aşkımızda bekleyemeyiz. Siz onu terk etseniz bile sizi hala çok seviyor. Sizi hala geri istiyor. Karar verip dönmenizi bekliyor. He wants you back with open arms, ready to forgive, ready to let go of everything happened since that day. So you can be together again. You can be bride to Him. Sizi açık kollarıyla bekliyor. Tekrardan affetmek için, tekrardan sizinle birlikte olmak, geçmişi silmek için ve onun gelini olmanız için sizi bekliyor. But you must go back. No one can make you go back. Ama geri dönmelisiniz. Kimse sizi geri dönmeye zorlayamaz.
So the one that made you feel that love that you cannot define, the one that helped you understand the love that the Bible talks about in the book of Corinthians, that love that you decided to leave, that was your first true love. Because love was redefined for you that day. İşte o sevdiğiniz, size verdiği duyguları unutamadığınız var ya, 1. Korintlilerdeki sevgi tanımıyla sizi seven, aslında ilk defa sevginin anlamını anladığınız, ilk sevdiğiniz kişiden bahsediyorum. If you have walked away from that love, it's time to go back and love him again. Eğer bu sevgiden uzak kaldıysanız, geri dönüp tekrar sevme vakti. We will read from Revelations 2, 4, and 5. Nevertheless, I have something against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come upon thee quickly, and will remove your candlestick out of his place, except you repent. Vahiy 2, 4 ve 5. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın, vazgeçtin. Bunun için nereden düştüğünü, nereden geldiğini unutma. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarına geri dön. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldır. So remember the things, the commitments that you have given to God from the beginning of your relationship with God. I don't know how long you've been walking with God, a day, a year, 10 years. But everybody here knows and understands what I mean. Yes. İlk sevginizde, ilk aşkınızda başladığınızda yaptığınız şeyleri hatırlayın Tanrı'yla. Kaç zamandır Tanrı ile birliktesiniz bilmiyorum. Bir gün, bir ay, bir yıl, 10 yıl. Ama hepiniz ne dediğimi anlıyorsunuz. Bunu biliyorum. I don't know if this message is for you personally or for someone you know. But this message is something that we need to talk about today. Bu mesaj sizin için mi, sevdiğiniz birisi için mi bilmiyorum. Ama bugün konuşmamız gereken bir mesaj. So remember the efforts you spend to get back with someone on this earth that you think you love. The things that you do for them. The things that you give up for them. Remember these. And don't come to God's love saying, oh, I can't do that for you, God. You're asking too much of me, God. That's not possible, God. Don't say that to somebody who loves you like no one has ever done. Buradaki sevgide, aşktaki ilişkideki yaptıklarımızı hatırlayın. Tekrar geri gelmek için onlara verdiklerimiz, ilişkiyi tekrar kurmak için gösterdiğimiz ilgiyi, çabaları hatırlayın. İşte o zaman İsa ile olan ilişkinizde bu çabalarınızdan vazgeçmeyin. Bu ilişkiye geldiğinizde, Tanrım ben bunu senin için yapamam. Onu senin için yapamam bahaneleriyle Tanrı'ya gelmeyin. Çünkü Tanrı'nın size verdiği sevgiyi hiç kimse vermedi. Siz de kimseye vermediğiniz her şeyi Tanrı'ya vermeyi seçmelisiniz. So the love that God gives you, since no one has ever loved you like that, you cannot give something back to him according to this world. You must love him back like you've never loved anyone else in your life also. Thank you very much for coming today. Bugün geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. I want to pray. Dua etmemiz gerektiğine inanıyorum. I feel that some of us here might have walked away from God. Burada bazılarımızın Tanrı'dan uzaklaştığını hissediyorum. It's easier to get back to him if you haven't walked too far away. Çok uzaklaşmadıysan ona geri gelmek daha kolaydır. The sooner you make the decision to come back to him, the easier it will be for you to walk that path.